Bravo 6. Going dark. Herkese merhabalar. BF6 cephesinden konuşacak bir sürü konularımız var. Özellikle bu son dönemlerde oyunun çıkış lansmanı bayağıdır yaklaştı. Kaç gün önce farklı yayıncılar YouTube'da bir sürü oynanış görüntüleri görmüşsünüzdür. Peki bu oynanış görüntülerinde ne gibi farklı değişiklikler yaşandı? İşte yeni haritalar olsun, Operation Firestorm, Merak Vele oynanış videolarını gördük. Peki oyunun çıkış lansmanında ne gibi farklı özellikler olacak? Bunun detaylarını sizlere anlatıyor olacağım. Aim Assist'ten tutun, hareket ve movement değişiklikleri, düşman işaretleme sistemi tamamen değişti. Beta'dan sonra gelen bir sürü yeni güncellemeler, crossplay açma ve kapanma özelliği olsun, silah listesi, hepsini tek tek de bu videoda sizlere derliyor olacağım. Konsollarda kaç FPS çalıştığından tutun oyundaki araçlara kadar bilmeniz gereken her şeyi videoda sizlere hazırladım. O yüzden bu tarz BF6 içeriklerini seviyorsanız da kanala abone olmayı ve videoyu beğeni atarak da bu tarz içerikleri desteklersiniz. İleriki dönemlerde oyun çıkacağı zaman hem rehber videoları ve daha fazla detaylara da geçiyor olacağım. Sizleri çok fazla bekletmeden çayınızı kahvenizi alın. Hadi videomuza başlayalım. BF6'da spot sistemi var ama beta sonrası menzil gücü azaltıldı. Takımın görmesi için manuel işaret artık şart olacak. Amaç ekranda belirlen simgelere değil görerek çatışmaya dönmek. Beta sürecinde görmüşsünüzdür. Sürekli her haritada farklı işaretler görerek de düşmanları görmeden de sadece prefire yaparak da düşmanları öldürebiliyorsunuz. Artık tamamen manuel işaretlemeniz gerekiyor. Ayrıca de diyelim ki yakınızdan bir düşman geçti. Bildiğiniz üzere bunların işte elmas şeklinde bir işaretleme sistemi vardı veya işte Doritos her neyse. Bu kutucuğun içi boşluk olacak. Yani bu düşmanı sadece siz görebiliyorsunuz. Takım arkadaşlarınız tarafından gözükmeyecek. Eğer ki manuel işaretleme yaparak da düşmanı gördüğünüz zamanda da hem işaretleyip hem ateş ettiğiniz zamanda da zaten bunu takım arkadaşlarınızı görüyor ve çevrenizdeki diğer piyade ekipleri de görebiliyor. Bence bu sistemin getirilmesi bence güzel olmuş. Yani özellikle mesela işte sis attığınız zaman düşmanları direkt sisin içinde görmek vesaire. Tabii ki de bunlar sinir bozucu olabilir. Bunu unutmayın. Yani BF6 çıkacağı zaman da oyunda dronlar da olacak. Dronlar tarafından da işaretleneceksiniz. Hem Recon sınıf klasmanı olsun, işte UAV drone'u vesaire. Hani oyunda bir sürü farklı etkenler olacak ve çatışmalarda zaten sürekli işaretleneceksiniz. En azından şimdilik bu bir nerf olmuş olabilir ama tabii ki de oyun çıkacağı zaman da bunun değişikliklerini görmek istiyorum. Peki BF6 konsol performansı nasıl olacak? Konsollarda iki ana mod var. Fidelity ve Performans. Xbox Series S'te 1080p'de 60 FPS çalışıyor. Xbox Series X'te Fidelity 440p 60 FPS çalışıyor. Performans modu ise 1280p 80 FPS çalışıyor. Kaliteden kısıp direkt FPS veriyorlar. PlayStation 5'te ise Fidelity mod 1440p'den 60 FPS veriyor. Performans modu ise 1280p ve 80 FPS veriyor. Neredeyse burada tamamen Series X'de neredeyse aynı. PlayStation 5 Pro'ya bakalım. 4K'da 60 FPS verirken de performans modu 1620p'de 80 FPS veriyor. Burada PlayStation 5 Pro'nun biraz daha fazla güç verdiğini görebilirsiniz. Artı olarak bir de şöyle bir şey var. Bazı haritalarda her zaman 120 FPS vermiyor. Haritanın boyutu olsun, küçük haritalar veya işte farklı oyun modları oynadığınız zaman da FPS tamamen değişiyor. Burada dediğim gibi bu verdiğim rakamlar her zaman değişebilir. Oyunu ne kadar çok optimize ederlerse o kadar çok fazla FPS verir ama yani temel olarak da mevcut eski Battlefield'lere göre de 60 FPS'in üstünde çalıştırmaları en azından şu anki yeni nesil konsollar için artı olarak sayılabilir. Aim Assist neler değişti? Konsolda ve PC'de controller oyuncuları yakından ilgilendiren bir kısım var. DICE ve Battlefield 6'da Aim Assist 2.0 dediği yeni bir sisteme geçiyor. Kısaca felsefeleri şu: Aim Assist var ama hafif tutuluyor. Hem sadece sizlere yardım ediyor olacak. Öne çıkan maddeler şu: tamamen bunları Battlefield tarafından sizlere paylaşıyorum. Rotasyonel Aim Assist yok. Bu özellikle işte diğer FPS'lerde sık gördüğümüz ve çoğu kişinin işte fazla mekanik bulduğu bir özellikti. Örneğin işte Call of Duty Warzone aşırı mekanik bulduğu için bu kaldırılmış. Sistem artık kutular, spare'ler yerine kapsül odaklı mesh'lerle çalışıyor olacak. Bu da daha tutarlı algı ve performans demek. Bu terimlerin de anlamlarını da ekranda sizlere paylaştım. Ripple Effect'in Battlefield 3 geni dediği bir yaklaşımı var. Yani Aim Assist ayarları piyade vs piyade, piyade vs araç, araç vs araç gibi senaryolarda göre ayrı ayrı turn ayarları olacak. Amaç tek giriş controller ile oyunun her alanında tatmin edici olması, kontrol edilmesi. Zaten beta oynanışında Aim Assist'in aynı Warzone'daki gibi çok güçlü olmadığını gördük. Benim düşüncem ise bence bu yaklaşım çapraz platform işte crossplay dengesini kritik bir şekilde ben vurduğum hissini oyuncuya bırakıyor. Özellikle işte rotasyonel Aim Assist'in olmaması büyük bir artı. Call of Duty'de yıllardır en tartışmalı konu buydu. DICE'ın şeffaf ve
temkinli ilerlemesi çapraz platform dengesinde güven veriyor. Tabii ki de ileriki zamanlarda ne olur bunu bilemem. Oyun daha çıkmadı. Şu anki bilgileri size anlattığım gibi. İleriki zamanlarda neler olur bunu tahmin edemem. Olacağı zaman da o zaman konuşuruz. Crossplay açma ve kapama özelliği onaylandı. PlayStation ve Xbox oyuncuları aynı maçları bir arada oynayabilirler. Ayrıca PC oyuncularıyla birlikte farklı platformlarda olsun beraber oynayabiliyorsunuz. Yani açma kapama sistemi var. Ama şöyle bir şey var. Input based maç olmayacak. Yani konsollarda oyuncularda MK kullanıyorsa konsol oyuncuları beraber oynayacaklar tekrardan. Hani hem MK hem kontrol özelliği konsollarda mevcut. Controller vs. MK tartışması dediğim gibi yıllardır devam eden bir tartışma. O yüzden bunu diğer ayar videomda olsun veya işte genel videomda da bir sürü bahsettim. İsteyen istediği farklı inputla oynayabilir. Bu konuyu da çok fazla tartışılacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Mumut nerfleri ADS cezası veriyor. Beta'da hareket sistemi zaten çok konuşuldu. Yeni görüntülerde özellikle zıplama sonrası ADS, sarsıntısı, inişte kayma, temel jump pick gibi agresif opsiyonlarda büyük bir isabet denge cezaları olacak. Önemli nokta şöyle, nişan noktası ekrandan merkezinde kilitli değil. Silahın gez arpacığı nereye bakıyorsa mermi oraya gidiyor. Yani silah nereye bakıyorsa mermiler de oraya gidiyor. Benim düşüncem şöyle, yani genel olarak aslında Battlefield asla hiçbir zaman milsim olarak kendini duyurmadı. Öyle bir iddiası da yok. Hiçbir zaman da milsim olmadı ama her zaman bu tarz milsim unsurları bizlere sunmayı başardı. Mumut konusunda da yani Call of Duty gibi Mumut hareketi çoğunluk istemiyor ama burada ne katılıyorum ne de katılmıyorum. Yani iki oyunu da yıllardır oynuyorum ve adaptasyon olarak da hani her iki oyununda Mumut olayını da seviyorum. O yüzden bu konuda çok fazla bir fikrim olduğunu düşünmüyorum. Yani her türlü ne getirirlerse de ona direkt çabucak adapte olacağımı düşünüyorum. Mumut konusunda çok fazla bir endişem yok. Belki şöyle bir şey var. Mesela yıllardır belki Call of Duty biliyorsanız farklı sistemleri zaten öğrenmişsinizdir. Mesela işte Call of Duty'deki mevcut SPMM olayını biliyorsunuzdur. Ne kadar iyi oynarsanız da o kadar lobiler zorlanıyor ve girdiğiniz takımına göre de ortam değişiyor. Ama Battlefield'in eşleştirme sistemi EOMM etkileşim optimizasyonunu eşleştirme sistemi tarzında değil, bağlantı öncelikli ve hafif skill etkili bir modelden bahsediliyor. EA'de daha önce işte DDA, EOMM veya işte SPM'i çevrimi için maçlarda kullandığını reddediyor. Bir maçta eğer ki iyi bir takıma denk gelirseniz de iyi tank kullanan veya işte iyi bir uçak veya işte piyade olan iyi bir takım aslında sizleri zorlayabilir. Ama dediğim gibi SPMM kullanmadıklarını düşünüyorum veya bu tarz sistemlerde kullandıklarını düşünmüyorum. BF 2042'de BF6 ödülleri. Bunu da unutmayın. BF6 2042'de şu anda aktif olan bedava Battle Pass var. Road to Battlefield özel etkinliği var. Oynadıkça ücretsiz ödüller açılıyor. Bunların bir kısmı direkt 2040'da kullanılıyor. Ama en önemlisi belli kademelerde kazandığınız özel kozmetikler BF6'ya taşınıyor. Yani şimdiden grind yaparsan BF6'yı açtığında yeni hazır kaplamalar ve bonus içerikler bekliyor olacak. Özellikle şu anda ekranda gösterdiğim BF4 SAS operatörünü kullanmak kim istemez ki? O yüzden hala 10 Ekim'e kadar zamanınız var. Bunları hemen kasarsanız da BF6'da bu özellikleri açabilirsiniz. Bu kozmetikleri kullanabilirsiniz. Bununla ilgili zaten ayrı bir detaylı bir video var. Ona da bakabilirsiniz. Beta sonrası yeni iyileştirmeler, kara araçları geçici olarak da yenilenen hız artışı gösterildi. Araçlar artık daha dengeli, daha hızlı olacak. Helikopterler motor gücü artırıldı, manevra ve tırmanış hissettiriyor. Özellikle helikopterler ve Apache kısmında manevra konusunda bayağı kötüydü, onu düzelttiler. Araçlarda birinci şahıs görüşü, üçüncü şahıs kadar kullanışlı hale getirildi. Pompalılarda öldürmek için daha fazla mermi gerektiriyor olacak yakın mesafede TTK dengesi getirildi. Tabii ki de ileriki zamanlarda hala optimize etmeye devam edecekler. Silah davranışları geri tepme olsun veya işte seçtiğiniz silaha göre de gerçekçi şekilde uyumlu olacak. Menzil farkları sınıflar arası etkin menzil ayrıştırması netleştirildi. Yani dediğim gibi işaretleme olsun veya işte düşmanlar farklı muzzle kullanıyorsa bunların menzilleri yenilendi. Hit registration olsun sunucu tarafından da iyileştirmeler geliştirildi. Az önce anlattığım gibi işte zıplarken kayarken isabetsizlik artışı, mumut cezası getirildi. Bu dönemlerde yeni oynanış videolarında özellikle işte Miracle veya işte Operation Firestorm'da haritalarında jetlerin ve özellikle yeni helikopterin çok fazla güçlü olduğunu, yani bir füze değdirdiğinizde iki tane taradığınız veya işte farklı füzelerde direkt tanklar imha oluyor. Bunu dengelemeniz lazım. Özellikle işte füze kısmında uçaklar çok güçlü. Yani direkt bir füzeyle piyadeye tek atabiliyorsunuz. O yüzden
şimdilik helikopterlerin çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Harita tasarımı olarak da işte Operation Firestorm, Miracle Valley gibi çeşitli haritalar bu kısa zamanda yayıncılar tarafından oynandı ve her haritanın da farklı renk paleti olduğunu fark edebilirsiniz. Bence renk konusunda güzel ama aşırı karanlık bölgelerde kötü olduğunu düşünüyorum. Haritanın farklı bir renk paleti olduğunu dikkat ettim. Oyun tam çıkacağı zaman da bununla ilgili de farklı bir görüşüm de olabilir. Oyunun silah havuzu 41 tane ana silah olacak. Çıkışta 41 ana silah. Bunun üzerinde 4 tabanca olmak üzere toplamda 50 silah olacak. Yakın dövüş silahları vesaire bunlar zaten ekstrada olarak gelecek. Bazı isimler ve araç adları lisans mevzusu nedeniyle gerçek hayattaki adlarıyla gelmeyecek. Bu durum toplulukta eleştiri alsa da hak veriyorum. Lakin burada lisans hakları gibi mevzular var. O yüzden bu konuyu bilemem. Immersion tarafında ise artık silahlar kirlenebiliyor olacak veya paslı gözüküyor olacak. Ama sadece bu görünüş olarak etkileyecek. Yani silahın recoil olsun vesaire geri tepmesini etkilemeyecek, tamamen görünüş. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Aim assist konusu olsun, bomut cezaları olsun. Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Özellikle zaten ileriki zamanlarda BF6'nın Petroyal çıkışı daha da yakın olabilir. 20 Ekim, 25 Ekim'de olduğunu düşünüyor ama tamamen resmi değil. İleriki zamanlarda zaten Call of Duty Next etkinliği var. Call of Duty hakkında da bir sürü bilgiler gelecek. O yüzden eğer ki bu videoyu faydalı bulduysanız da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Bu ne? Adam nereye pusmuş?